Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün de değişik bir deneyim videosu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi şu anda elimde telefonum ve kameram var ama hiçbirini kullanmıyorum ve şu anda ben ne görüyorsam siz de onu görüyorsunuz. Yani resmen kafamın içindesiniz ve hep beraber ben neye bakıyorsam siz de ona bakıyorsunuz. Normalde böyle bir çekim yapmaya kalktığımda ya telefonumu kullanmam gerekirdi ya da kameramı kullanmam gerekirdi ki bu da insanların bana bakmasına ve kendimi kötü hissetmeme sebebiyet olan etkenlerden bir tane. Aynı zamanda da hem kameramı ayarlamam gerekiyor, bir yere yerleştirmem lazım, hem de telefonumu ayarlamam gerekiyor. Ses problemi de olabilir. Bir sürü şeyle karşı karşıya gelebilirdim ama şu anda gördüğünüz gibi ben nereye bakıyorsam siz de oraya bakıyorsunuz ve benim gördüğüm her şeyi benimle birlikte görüyorsunuz. Bu biraz garip gelebilir açıkçası. Ben de insanların bana bakmasından biraz kendimi kötü hissediyor gibi olabilirim çünkü çok ekranı titretmemeye çalışıyorum. Bu da karşı taraftan karşı tarafa farklı bir görüntü veriyor ama normal hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiğinizde de problem çıkmıyor. Yani bu his biraz garip. Bir yandan çok rahat, bir yandan da biraz değişik bir his içerisindeyim ve bu duruma alışabilir miyim derseniz evet, ben uzun süredir bu duyguya alışık vaziyette geziyorum. Ve tabii ki videonun başından beri neyle çektiğimi göstermemiştim size. Evet, bununla videoları çekiyorum. Gerçekten enteresan değil mi? Gerçekten garip bir duygu ve çok da rahat hissediyorsun kendini. Ray-Ban Meta 2. jenerasyon bir gözlükle şu ana kadar videomu çektim ve çok da heyecanlı geldi. Evet, ben aslında bir teknoloji kanalı değilim. Videolarımdan da görmüş olduğunuz gibi aslında vlog çekiyorum ve bir yandan da yeni aldığım teknolojik ürünlerle alakalı da deneyim videoları paylaşıyorum. Bu da onlardan bir tanesi olacak ve ben bunu nereden aldım, kaç zamandır kullanıyorum ve neler yaşadım, bunu sizinle paylaşmak için bu videoyu çekmeye karar verdim. İsterseniz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bu gözlük en çok hareket halindeyken anlamlı oluyor çünkü durup ayar yapmıyorsun. Normalde bu anların çoğunu ya çekemezdim ya da uğraşmaktan vazgeçerdim çünkü telefonumu cebimden çıkarana kadar o anı kaçırabilirdim. Bunlar normalde telefonuma uzanamadığım anlar ama gözlük takılıyken bir tuşa basmak yeterli. Kalite mükemmel mi? Hayır, ama o anı kaçırmadan yakalıyor musun? Evet. Siktir git. Gel. Ha. Gece performansını özellikle göstermek istiyorum. Çünkü burada gözlük ya çok batırıyor ya da kurtarıyor. Gece loş ışıkta çok başarılı değil. Işık patlamaları olabiliyor ama çok ışıkta da beklentinin üstüne çıkabiliyor. Ama sonuç itibariyle ihtiyacımı karşılıyor mu? İhtiyacımı karşılıyor. İnsanların kamera varken değiştiği anlar burada yok. Çünkü kamera yok hissi var. Şimdi de biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Evet, kısaca bahsetmek gerekirse kutusu bu ve içinden Ray-Ban Meta gözlüğümüz bu kılıfla birlikte çıkıyor. Güzel de yanında bir bez vermişler. Cam silme bezi, bu da gayet güzel. Ben Wi-Fi modelini aldım ki 3 değişik modeli var Ray-Ban'ın. Hemen kılıfımıza bakıyoruz. Gerçekten çok sağlam ve hemen altta bir Type-C girişi var. Buradan kılıfımızı şarj ediyoruz. İçerisinde şarjla birlikte devam ettiğinizde de gözlüğünüzün şarjı gün içerisinde hiç bitmiyor. Çıkarttığımız zaman da gerçekten güzel bir hissiyatı var. Kılıfı çok kaliteli gözüküyor ve çok da güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Şurada mıknatıslı kısımları var. Gözlüğü taktığınızda hemen rahatlıkla
oturuyor ve gördüğünüz gibi şarj olmaya başlıyor. Dediğim gibi Wi-Fi modelini aldım. Alırken de dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi, bunlar biliyorsunuz bir standart boyda, bir de large boyunda var. Eğer geniş yüzlüyseniz benim gibi, ben large seçtim ve gerçekten çok da yüzüme rahat bir şekilde oturdu. İyi ki large modelini almışım diye düşünüyorum. Çok da tarz bir şekilde devam ediyorum. Benimkiler kolormatik cam, yani güneşte kararan camlar. Bu da yaklaşık olarak dışarıya çıktığınız takdirde 5 ile 10 saniye arasında gözlük camları kararmaya başlıyor ve kapalı bir alana geçtiğinizde yine burada gördüğünüz şeffaf halini alıyor. Şimdi bunun üzerinde 5 tane mikrofon var. 2 sağda, 2 solda, bir de şu ortada. Bu ortadakiyle birlikte yüzünüze yakın temas ettiği için sesinizi çok güzel bir şekilde karşı tarafa veriyor ve video çektiğinizde de gerçekten ses olayını beklentinizin üstünde yaşıyorsunuz. Şurada da hemen hoparlörler var, kulaküstü hoparlörleri. Bu gözlüğü taktığınızda yolda yürürken, müzik dinlerken hem dış sesleri alıyorsunuz hem de müziğinizi dinliyorsunuz. Bu da açıkçası çok sağlıklı bir durum oluyor. Çünkü yanınızdan araba geçerken ya da bisiklet kullanırken dış sesleri duymadığınız için kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz ama burada öyle bir şey olmuyor. Ve aynı zamanda telefon görüşmeleri yaptığınızda da ses gerçekten çok kaliteli bir şekilde geliyor. Mikrofonlar da önde olduğu için karşı tarafa sanki ses izolasyonu varmış gibi sesinizi çok net bir şekilde yansıtıyor. Hemen burada bir tuş görüyorsunuz. Buraya bastığınızda, hızlı bir şekilde bastığınızda görmüş olduğunuz gibi kayıta giriyor ve kayıta girdiğinde şuradaki flash ışık yanıp söndüğünü gördüğünüz zaman aslında siz kayıt yapmaya başlamış oluyorsunuz ve şu içeride de bir led ışık yanıyor. Bunu da siz gördüğünüzde aslında video kayıtta olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani o anı kaçırma probleminiz yok. Buna dikkat ettiğiniz takdirde video çekerken çekip çekmediğinizi görmüş oluyorsunuz. Üzerine tekrar bastığınızda da kayıt işlemi bitmiş oluyor. Buna bir kere bastığınızda görmüş olduğunuz gibi bir kere led ışık yandı ve fotoğrafını çekti. Gerçekten çok güzel ve hoş bir görüntüsü var. İçerisinde 32 GB dahili hafıza kartı var ve şu anda mesela video çektim, fotoğraf çektim. Bunlar hafızasında duruyor ve telefon aplikasyonun üzerinden bağlandığımda ben istediğim takdirde bu görüntüleri telefonuma aktarabiliyor olacağım. Bununla birlikte bu gözlüğü aldığınızda telefonunuza bir meta uygulaması kurmanız gerekiyor. Bu meta uygulama kurması gerçekten çok kolay ve arayüzde çok kolay göreceksiniz kullanması. Telefonunuzun bütün özellikleriyle bunu aktif hale getiriyorsunuz. Görüşme, Instagram, hangi müzik aplikasyonunu kullanacaksanız, ki ben Apple Müzik kullanıyorum. Bunları aktif ettikten sonra WhatsApp'la bir görüşme yaptığınızda karşı tarafa kendi gözünüzden göstermek istediğinizde kameranın önüne çıkan gözlük kısmına tıkladığınızda bu gözlüğü taktığınızda ne görüyorsunuz? Karşı tarafta sizinle birlikte aynı şekilde onu görüyor olacak. Müzik kısmında da ben dediğim gibi Apple Müziği kullanıyorum. Bunu takarken sesli komutlarla birlikte istediğim müziği dinleyebiliyor. İstediğim şekilde de sesli bir şekilde değiştirebiliyorum. Ama yan tarafında da dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz buna. Şurada gördüğünüz bir sensör var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Başlıyor. 2 kere tıkladığınızda farklı bir sonraki müziğe geçiyorsunuz. 3 kere tıkladığınızda bir öncekine geçiyorsunuz ve bu şekilde kaydırarak, ileri geri yaparak da sesini açıp kısabiliyorsunuz. Ama aynı şekilde ses komutlarını açtığınız takdirde hiçbir şekilde dokunmaya gerek kalmadan sesli bir şekilde de istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Hey Meta, take a video ya da Hey Meta, take a photo. Hey Meta, take a picture. Hey Meta, take a video. Hey Meta, stop the record. Hey Meta, play the music dediğinizde sesli komutlarla birlikte istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Bu da size ayrı bir özgürlük katıyor. Dediğim gibi telefonunuza ihtiyacınız olmadan, ki şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Telefonunuza ihtiyaç duymadan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ve o anı da yakalamış oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir özellikler yüklemişler ki bu ikinci jenerasyon. Birinci jenerasyona göre tabii ki daha geliştirilmiş bir durum. Bu bir sonrakinde neler çıkacak açıkçası ben de çok merak ediyorum ve önümüzdeki zamanlarda da bence tamamen telefondan bağımsız bir şekilde giyilebilir teknolojiyle birlikte bütün telefonla yaptığımız her şeyi bu gözlüklerle yapabileceğimizi düşünüyorum. De ben numaralı gözlük takıyorum ve bunlar şu anda numarasız camlar ve numaralı cam
taktırmak istediğimde eğer bunu Ray-Ban'dan almak isteseydim gerçekten çok daha büyük paralar ödemem gerekebilirdi ama bunu burada da yaptırabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey numaralı gözlük camı taktıracağınız kişiler bu işin erbabı olması lazım. Eğer bu camları çıkarıp optik bir cam taktıracaksanız herhangi bir kasada problem yaşarsa bir garantisi yok. Yani gözlükçü size bu gözlüğün parasını ödemiyor. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Meta uygulamasına Instagram hesabınızı bağladığınızda bir kere bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra artık bütün çekimlerinizi yapabilirsiniz. Yaptığınız çekimleri story olarak Instagram'a direkt yönlendirebilirsiniz. Reels olarak gönderebilirsiniz. Normal gönderi olarak paylaşabilirsiniz. Paylaştığınızda da hikaye olarak, gönderi olarak veya Reels video olarak yaptığınız paylaşımlarda da Meta'nın amblemini görüyor olacaksınız. Zaten Instagram'da bir Meta ürünü olduğu için aslında bu tarz içerik üreticilerine Meta ekstra bir fazladan gösterim kolaylığı sağlıyor. Genel olarak baktığınızda ben çok beğendim. Hatta içerisinde bir yapay zeka teknolojisi de var ama şu anda Türkiye'de desteklemiyor. Örnek vermek gerekirse anlık translate yapabiliyor. Bir İngilizle İspanyol karşılaştığında bu gözlüğü takıyorlarsa birbirleriyle konuştuklarında anlık çeviri yaparak buradaki hoparlörlerden İspanyolca konuşan kişinin size İngilizce karşılığı geliyor. İngilizce konuşan kişiye de İngilizce konuşan kişinin karşılığı da İspanyol'a İspanyolca geliyor. Aynı zamanda gözlüğü taktığınızda bir şeyle karşılaştığında ne olduğunu bilmiyorsanız "Hey Meta, what is this?" dediğinizde, ki şu anda çalışmıyor, onun ne olduğunu size açıklıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik ama yakın bir zamanda Türkçe dil desteği de geleceğini söylediler. Bunu sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Özellikle dil konusunda gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz kameralarla 3K kayıt yapıyorsunuz. İsterseniz 1080 HD kayıt da yapabiliyorsunuz ve 3 dakika sürüyor. 3 dakika sonra kendisi kapanıyor ve tekrar kayda girmeniz gerekiyor. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Eğer uzun bir şeyler çekiyorsanız kayıtlı olup olmadığınızı biraz önce gösterdiğim ışıktan takip ederek devamlı bir şekilde kaydı yenilemeniz gerekiyor. Bunu özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii o kadar çok özellikleri var ki belki bu esnada unutmuş olabilirim. İlerleyen günlerde belki kullandıkça biraz daha farklı özelliklerini keşfedip bununla alakalı farklı videolar çektiğimde de zaten o özelliklerini de sizinle paylaşmış olurum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şu ana kadar gerçekten performansından çok memnun kaldığım yeni bir teknolojik aletim oldu ve ben daha çok vlog çektiğim için de bazı durumlarda ekstra bir kameraya ihtiyacım oluyordu ya da insanların bakışlarından rahatsız olmamak için daha rahat çekimler yapmak istiyordum ki yemek yerken gerçekten bu gözlük çok işime yaradı ve hala da şu ana kadar 4-5 vlog paylaştım. Hepsinde de bu gözlüğü kullandım ve performansı da gerçekten beni tatmin etti. Evet, gece bir takım problemler yaşıyorsunuz ama ses iyi olunca bu aradaki bozukları tolere edebiliyorsunuz. Ben bu gözlüğü Almanya'dan aldım. Yılbaşından önce indirimlerde yaklaşık olarak 310 euro civarına gelmişti. 2 tane ya da 2'den fazla alınca ekstra %25 indirim vardı. Onunla birlikte 310 euro artı %18 tax free'si 250 euro civarında bir paraya aldım. Bu paraya değdi mi derseniz bence fazlasıyla değdi ve şu anda bu Ray-Ban Meta 2. jenerasyon gözlüğü zaten Türkiye'de yok ama yakın zamanda büyük ihtimalle gelecektir. Bahsettiğim gibi camla alakalı durumlarda kesinlikle çok dikkat etmeniz gerekiyor ve siz ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar benim aklıma gelen problemleri ya da yaşadıklarımı size anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa yorum olarak yazarsınız. Peki sizce bu fiyata değer mi? Gerçi bu Türkiye'ye geldiğinde bu fiyattan gelmeyecek büyük ihtimalle ama siz buna para verip kullanır mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada gerçekten güzel bir güneş gözlüğü olarak da kullanılabilir. Hiçbir problem yok. Bu arada bir şey söyleyecektim. Şimdi video çekerken önde bir ışık yanıyor. Şöyle göstereyim, bu kısa yoldan bastığınız zaman. Şu an kayıtta ve gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor. Bu ışığı kapattığınız takdirde video çekemiyorsunuz. Çünkü karşı tarafa video çektiğinizi belli etmeniz gerekiyor. Onun için eğer kapatmaya çalışırsanız videonuzda kayıt olmayacak. Bununla alakalı şeyler varmış. Cover tarzı aparatlar varmış ama onlar da çok pahalı. Bence çok da gerekmiyor. Çünkü normal hayatta yürürken ya da bir yerde gezerken kimse açıkçası fark etmiyor bu ışığı. Benden böyle de bir küçük not da ekleyeyim. Bu da bilginizde olsun. O zaman ne yapıyoruz? Yeni videolarda görüşmek üzere. Vloglarımı izlerseniz, yorum yaparsanız ve neler yapmamı istiyorsanız bununla alakalı da yazarsanız gerçekten sevinirim. Yeni videolarda o zaman görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın, bay bay.